Ben neden bu dünyaya geldim? Hiç kendi kendine sessizce sordun mu? Ben neden geldim bu dünyaya? Bir sabah kimsenin duymadığı bir iç çekişin içinde. Belki de kalabalıklar arasında kendini yapayalnız hissettiğin bir anda. Bir cevap aradın ama cevaplar sessizdi. Çünkü bu sorunun cevabı dışarıda değil, senin içinde gizliydi. İnsan doğar doğmaz dünyaya ait hissetmez aslında. Ait olmadığı bir yere düşmüş gibi olur. Süt emerken ağlayan bir bebek değiliz sadece. Yaradana ulaşmak isteyen bir ruhuz aslında. Ama zaman geçtikçe unuturuz. Markaların, ekranların, paranın arasında kayboluruz. Bir kimlik gibi taşıdığımız isimler bile bize ait değildir çoğu zaman. O yüzden içimiz boşalır. Bir eksiklik duyarız. Ama neyin eksik olduğunu bilmeyiz. Çünkü ruh maddiyle değil, manayla doyar. Sen bu dünyaya sadece yaşamaya değil, anlamaya, anlam katmaya ve anlam olmaya geldin. Eğer senin gelişin sadece yemek, uyumak, çalışmak ve ölmekse, aynı şeyi bir robot da yapar. Ama sen bir ruh taşıyorsun, bir sorumluluk, bir irade, bir vicdan taşıyorsun. Senin farkın neden geldim sorusunu sorabilmende gizli. Bu soruyu soranlar zaten yola çıkmış demektir. Hayat bir sınavdır. Ama klasik bir sınav değil. Cevap kağıdını kalemin değil, kalbinle dolduruyorsun. Ve öğretmen sınıfa gelmeden seni izliyor. Allah bazen konuşmaz. Çünkü sessizliğiyle terbiye eder. Soru sormana izin verir. Çünkü cevabı senin bulmanı ister. Çünkü en sağlam inanç dışarıdan gelen değil, içeriden yükselen imandır. Hayatını bir köprü gibi düşün. Yalnızca geçmek için yapılmış bir köprü. Altından akan dünya nimetleri, üzerinden geçen zaman. Ama köprüyü ebedi bir ev zannedenler sonunda hayal kırıklığı yaşar. Çünkü bu dünya sana ait değil. Sen sonsuzluğun misafirisin. Şu an nefes alıyorsan hala bir görevdesin. Ve o görev sadece diploma, iş, evlilik ya da para kazanmak değil. O görev bir kalbe dokunmak olabilir. Bir yetimin başını okşamak, bir gece sabaha kadar dua etmek, bir annenin elini öpmek, belki de sadece sabretmek. Çünkü bazen yaşamak sadece dayanabilmektir. İnsan ne için yaşadığını bilirse, her zorluğa Allah var diyerek dayanır. Ama sebebini bilmeden yaşayan yönsüz bir gemi gibidir. Nereden estiği belli olmayan rüzgarlara kapılır gider. Eğer hala içinden ben neden geldim bu dünyaya diye soruyorsan, bu senin hala yolun başında olduğunu gösterir. Çünkü o soruya her gün yeniden cevap vereceksin. Her sabah yeniden arayacaksın. Ve her gece içinden bir dua gibi yükselecek o cevap. Ben Allah'a dönmek için geldim. Ben onu bulmak için geldim. Ben sevmek, affetmek, sabretmek, anlamak, ağlamak, dua etmek, şükretmek ve en önemlisi insan olmak için geldim. Çünkü insan olmak yalnızca etten kemikten bir beden taşımak değildir. İnsan olmak kalbiyle yürüyebilmektir. Bir sözün yükünü sırtında taşımak, bir bakışın sızısını yüreğinde hissetmektir. İnsan olmak, bir başkasının acısında kendi gözyaşını bulabilmektir. Ve bazen de kendi acını susarak yutarken başkalarına gülümseyebilmektir. Ben bu dünyaya bir çiçeğin soluşunda faniliği, bir çocuğun tebessümünde masumiyeti, bir mezar taşında uyarıyı, bir annenin gözyaşında duaları okumak için geldim. Kalbimi taşlaştırmak için değil, yumuşatmak için geldim. Kin biriktirmek için değil, merhametle çoğalmak için geldim. Unutmak için değil, hatırlamak, hatırlatmak, hatırlanmak için geldim. Ve her hatırlayışımda Rabbimi daha çok sevmek için. Ben bir sınav kağıdının değil, bir ahiret biletinin sahibiyim aslında. Yaşadığım her gün bir soru, verdiklerimse cevap. Bazen sabırla cevap verdim, bazen gözyaşıyla. Ama en çok suskunluğumla sınandım. Ve öğrendim ki susmak da bir duadır ve Allah en çok suskun duaları işitir.
Ben bu dünyada iz bırakmak için değil, göğe bakıp kendimi bulmak için geldim. Kendimi değil, nefsimi kaybetmek için geldim. Çünkü bu yol kendini bul diyenlerin değil, kendini yok et ki Rabbini bulasın diyenlerin yoludur. Ben dünyaya sadece yaşamak için değil, bir duanın kabul ediliş anına şahit olmak için geldim. Bir yetimin elini tuttuğumda içimde yankılanan aferini duymak için geldim. Bir gece herkes uyurken secdede içimi dökebilmek için geldim. Allah'ı anlatmak için değil, Allah'ı yaşamak için geldim. Kalbimin içinde büyüyen her sızı bana onu anlatsın diye geldim. Ve öğrendim ki bazen en büyük teselli, kimsenin anlamadığı bir derdi Allah'a anlatmaktır. Ben bu dünyaya şöhret olmak için değil, bir kişinin duasında isimsiz bir cümle olmak için geldim. Görünmek için değil, görülmeyen bir iyilikle Allah'a görünmek için geldim. Çünkü insanlar unutur ama Allah unutmaz. Kalabalıklar alkışlar ama Allah sadece niyeti tartar. Ben yalnızca hayatta kalmak için değil, birinin kalbinde yaşamak için geldim. Kimi zaman bir tebessüm bırakmak, kimi zaman bir suskunlukta umut olmak için ve her şeyden öte bu kısa hayatın sonunda Rabbime "Ben geldim ya Rabbi" diyebilmek için geldim. Ben bu dünyaya, sırf dünya için değil, dünyayı terk edip sonsuzluğu kazanmak için geldim. Çünkü insan neden geldiğini hatırladığı an, artık hiçbir zaman boşlukta hissetmez. Çünkü her adımı anlam taşır. Her nefesi şükür olur ve her acısı sabrın eteğine tutunarak cennete doğru bir yol olur. Eğer bu sözler içindeki o unutulmuş sesi uyandırdıysa, abone olabilirsin. Çünkü bu ses senin sesin. İçinizden geçenleri yorum yazabilirsin. Çünkü sen de bu hikayenin bir parçasısın. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler dilerim.